Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir çörek tarifi hazırladım. İster kahvaltıya, ister çay saatlerinize, isterseniz de öğünlerinizde tüketebileceğiniz mükemmel bir çörek tarifidir. Daha fazla beklemeden geçelim tarifime. Hamuru için yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tane yumurta, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1/2 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı ılık süt alalım. Tahta kaşıkla maya eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra üzerine 3 su bardağı un ekleyip tekrar karıştıralım. Hamurumuz toparlanınca özleşmesi için elimizde birkaç dakika yoğuralım. Özleşen hamurumuzun üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım, tekrar yoğuralım. Hamurumuz hazır. Üzerine streç filmle kapatalım, mayalanmaya bırakalım. Biz de bu arada köftesini hazırlayalım. Karıştırma kabına 1 tane rendelenmiş kuru soğan, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 2-3 yemek kaşığı galeta unu, yarım tatlı kaşığı tuz, baharat olarak 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı nane, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 300 gram kıyma ve 1 tutam ince kıyılmış maydanozu ekleyip güzelce yoğuralım. Evet arkadaşlar, köfte harcımız hazır. Harcımızdan erik büyüklüğünde parçalar alalım ve yuvarlayalım. Toplamda 20 tane köfte çıktı. Bu arada hamurumuz da mayalandı. Üzerini açalım. Hamurumuzu da köfte gibi minik minik yuvarlayalım. Köftemiz 20 taneydi. 20 tane de hamurumuzu hazırlayalım.
Hamurumuz da hazır. Yuvarlak borcamı yağlayalım. Bezemizin birini alalım. Bezemizi elimizde açalım. Ortasına hazırladığımız köfteyi koyalım. Ağız kısmını bu şekilde sıkıca kapatalım ve yuvarlayalım. Yağladığımız borcamı alalım. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırladıktan sonra çok sık olmayacak şekilde tepsimize dizelim. Evet arkadaşlar, çöreklerimizi tamamladık. 170 derecelik fırında 30 dakika kontrollü pişirelim. Biz de bu arada çöreğimizin sosunu hazırlayalım. Sosu için karıştırma kabına 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, ve 1 yemek kaşığı yoğurdu alalım, karıştıralım. Sosumuz da hazır. 30 dakika sonunda üzerleri kızaran çöreğimize hazırladığımız sosu her tarafına gelecek şekilde sürelim. Daha sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz serpelim. Son olarak rendelenmiş kaşar peyniri serelim. ...180 derecelik fırında 15-20 dakika peynirler eriyene kadar pişirelim. Evet arkadaşlar, çöreğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Çöreğimizi servis tabağına alalım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki birbirinden lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.